Aynaya her baktığınızda yavaş yavaş kendi yüzünüzü, kimliğinizi kaybettiğinizi bir hayal edin. Ve günün birinde sırf çocuklarınızı doyurabilmek için bu acımasız gerçeği bir panayır çadırında insanların alaycı bakışlarına satmak zorunda kaldığınızı. İnsan onuru nerede başlar, nerede biter bilemiyorum. Ama Mary Ann Bevan, evlatları için o onuru bir kenara bırakıp dünyanın en çirkin kadını olmayı kabul ettiğinde aslında dünyanın en güzel kalpli annesine dönüşmüştü. Bugün size bu fedakar annenin hikayesini anlatmak istiyorum. Aslında onun hikayesi hepimizinki kadar sıradan ve mutlu başlamıştı. Mary Ann Webster, 1874'te Londra'da 7 kardeşli büyük bir ailede doğdu. Sağlıklı, neşeli ve sevimli bir kızdı. Okulu bitirdikten sonra hemşire olarak çalışmaya başladı ve 29 yaşında Thomas Bevan adında bir adamla evlendi. 2 kız ve 2 erkek çocukları oldu. Bu genç çift birlikte uzun ve mutlu bir hayata doğru ilerliyor gibi görünüyordu. Mary'nin başlarda sağlık sorunları ciddi görünmüyordu. Alyansı biraz fazla sıkmaya başlamış, ayakları biraz büyümüştü. Çocuk sahibi olduktan sonra el ve ayakların şişmesi oldukça normaldi. Yorgunluk, uyku sorunları ve ellerindeki uyuşma ise ailesine bakmak için evde yapması gereken onca ev işi yüzünden olabilecek şeylerdi. Bu erken belirtilere pek aldırış etmedi. Yüz hatlarındaki değişikliklerin fark edilir hale gelmesi biraz zaman aldı. Kaş kemiği, çenesi ve burnu büyüdü, dişleri daha ayrık hale geldi. Doktorların başlangıçta ona ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Ancak zaman geçtikçe yeni semptomlar ortaya çıkmaya başladı. Elleri ve ayakları anormal derecede büyüyor, yüzü büyük ölçüde değişiyor, cildi kalınlaşıp pürüzleniyordu. Sesi ise daha da derinleşip çatallanıyordu. Eski güzelliğinden eser kalmamıştı ve genel sağlığı da iyi görünmüyordu. Eklem ağrısı, kötüleşen görme ve migren de bunlara eklenmişti. Bu amansız değişimin sebebi akromegali adı verilen nadir bir hastalıktı. O yıllarda bugünkü gibi gelişmiş ameliyatlar, ilaçlar yoktu. Mary'nin bedeninin ona oynadığı bu acımasız oyunla yapayalnız yaşamaktan başka çaresi kalmamıştı. Bu hastalık beynimizin altında bulunan ve farklı hormonların salgılanmasından sorumlu küçük bir bezdir. Yani bu bezin eğer çalışmasını bozan bir tümör varsa, vücuda aşırı miktarda büyüme hormonu salgılanmasına neden olabilir ve bu da yumuşak dokularda ve kemiklerde anormal büyümeye yol açar. Günümüzde akromegali ameliyat, hipofiz bezine uygulanan radyoterapi, ilaç tedavisi ve bu yöntemlerin bir komplikasyonuyla başarılı bir şekilde tedavi ediliyor. Asıl sorun doğru teşhisi erken koymaktır. Çok nadir görülen bir hastalık olduğundan ve fiziksel değişiklikler bir gecede gerçekleşmediğinden semptomlar genellikle başka nedenlere bağlanır. Ancak hastalar doğru tedaviyi alırlarsa gayet iyi olurlar. Mary Ann Bevan için ne yazık ki 20. yüzyılın başlarında bu hastalığın bir tedavisi veya başarılı bir iyileştirme yöntemi yoktu. Bu da onun hastalıkla yaşamaya ve semptomlarına bir şekilde katlanmaya mahkum olduğu anlamına geliyordu. Mary'nin kocası 11 yıllık evlilikleri boyunca her zaman sevgi dolu ve destekleyici oldu. Ancak 1914'te öldüğünde Mary kendini hiç parası olmadan ve tek başına bakması gereken 4 çocukla buldu. Ve şunu söylemek isterim ki 1900'lerin başından bahsediyoruz. İnsanları ayrımcı muameleden koruyacak adil çalışma yasalarından çok öncesinden. Yani o zamanlar herhangi bir işletmenin gözle görülür şekilde şekli bozulmuş olduğu için onu normal bir çalışan olarak işe alması pek olası değildi. İnsanlığın pek de insancıl olmadığı bir dönemde yapabileceği tek şey elindeki kartları oynamaktı. Hastalığı çaresiz olabilirdi ama bu dul kadın ve çocukları için bir gelir kaynağı haline geldi. İngiltere'de dünyadaki en çirkin kadın unvanı için bir yarışma düzenlendiğini öğrendi. 20. yüzyılın başlarında günümüzde hayal bile edilemez olsa da böylesine aşağılayıcı şeyler İngiltere'de oldukça popülerdi. Yarışmada kazanana nakit para ödülü veriliyordu ve Mary şansını denedi. Kazanmak kolaydı. Dış görünüşüyle diğer adaylar arasından direkt sıyrılıyordu. Bundan sonra Mary, ailesinin hayatta kalması için tek şansın bu şekilde düzenli bir gelir elde etmek olduğunu fark etti. 1920'de kitleleri eğlendirmek için bir ucube şovunun parçası olma teklifi aldı. Üzerinde
dünyanın en çirkin kadını yazan kartpostalları basıldı. Gösterilerde anormal figürünü vurgulayan kıyafetler giydirilirken o bu aşağılayıcı ünvanı çocukları için sessizce kabullendi. Mary ayrıca ünlü beyin cerrahı Dr. Harvey Cushing'in de hastasıydı. Cushing, insanların onun dış görünüşüyle alay etmesinin acımasızlık olduğunu kitlelere anlatmaya çalıştı. 1927'de Time dergisi onun resimlerini alaycı bir şekilde yayınlayınca Dr. Harvey Cushing dergiye bir mektup yazdı. Rinkney kardeşlerin yan gösterisinde oturan bu talihsiz kadının gülünç olmaktan çok üzücü bir hikayesi vardır. Eskiden dinç ve güzel genç bir kadın olan bu kişi, akromegali olarak bilinen bir hastalığın kurbanı oldu. Bir doktor olarak Time'ın bu hastalığın trajedisi konusunda bu kadar ciddiyetsiz olabileceğini düşünmek istemiyorum diye yazdı. Ancak 1933 yılında 59 yaşındayken ölümünden yıllar sonra bile bir başka doktor Mary ve onun gibiler için ayağa kalkacaktı. 2000'lerin başında önde gelen bir tebrik kartı şirketi kör buluşmalar hakkında beklentiye karşı gerçeklik kartları satmaya başladı. Gerçeklik resminde yüz hatları bozulmuş çirkin bir kadın vardı. Hollandalı doktor Wouter de Herder, Birleşik Krallık'ta tatildeyken bu kartları satışta gördüğünde kelimenin tam anlamıyla şok oldu. Fotoğraftaki kadını hemen tanıdı. Çünkü Mary Annie Bevan hakkında bir makale yazmıştı. Hayatının büyük bir bölümünde acı içinde yaşamak zorunda kalan ve ağır bir hastalıktan muzdarip olan bu kadınla alay edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kart şirketi kartın satışını derhal durdurdu ve tüm bu olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Mary Ann Bevan'ın hikayesi burada bitiyor. Ama ardında bıraktığı o ağır soru tam da şuramızda, içimizde bir yerlerde asılı kalıyor. Yıllarca o panayır çadırlarına akın eden binlerce insan paralarını ödeyip dünyanın en çirkin kadınını izlediklerine inandılar. Oysa o kalabalığın kahramanları arasında yapayalnız duran kişi, evlatları bir gece bile yatağa aç girmesin diye kendi onurundan, gençliğinden ve o çok sevdiği yüzünden vazgeçen dünyanın en güzel kalpli annesiydi. Şimdi bu hikayeyi dinledikten sonra dönüp aynaya baktığımızda asıl çirkinliğin nerede olduğunu sormak zorundayız kendimize. Acaba çirkinlik amansız bir hastalığın, çaresiz bir insanın yüzünde bıraktığı o derin izlerde midir? Yoksa evlatları için çırpınan bir anneye bakıp hiç düşünmeden ve acımasızca kahkaha atabilen o kalabalığın ruhunda mı? Bunun kesin bir cevabı var mı inanın bilmiyorum. Ama belki de hayatta asıl yüzleşmemiz gereken gerçek, gözlerimizin neyi gördüğü değil, kalbimizin kime, neye güldüğüdür. Kendinize ve kalbinize iyi bakın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.